Türkiye'de 20 yıl boyunca pazarlama sektöründe çalıştıktan sonra 40 yaşında Amerika'da yeniden başlangıç yapan birinin öyküsü var sırada. İlke Şengezer Martin, Amerika'da iş bulma süreçlerinden etkinlik sektörünün işleyişine, Türkiye ile Amerika'daki hizmet anlayışı farklarına kadar birçok konuda deneyimlerini VOA Türkçe Los Angeles muhabiri Çiğdem Yücel'le paylaştı. Amerika'da yaşamın bugünkü konuğu pazarlama ve deneyim pazarlaması uzmanı Türk-Amerikan İlke Şengezer Martin. Hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş bulduk. İlke Şengezer Martin kimdir? Hemen seni tanıyarak başlayalım. Ben uzun yıllar Türkiye'de marketing ve deneyim pazarlaması üzerine çalıştıktan sonra Amerika'ya yerleşmiş bir marketing ve deneyim pazarlaması uzmanıyım. Nedir peki bu deneyim pazarlaması uzmanı? Deneyim pazarlaması uzmanı aslında bir markanın, ürününün ya da servisinin deneyimle tanıtılması. Marketingden farkı deneyimle tanıtılması. Yani buna etkinlik yönetimi diyebilirsiniz, event management diyebilirsiniz. Genel şemsiyedeki ismi etkinlik pazarlaması. Bir ilacın resmi otoritelere veya basına tanıtılması, bir aracın kullanıcıya tanıtılması veya yeni çıkan bir teknolojinin tüketiciyle buluşturulması için deneyim yaratmak, insanlarla ürünü bir noktada buluşturmak anlamına geliyor. Türkiye'de çok uzun yıllar bu konuda tecrüben var ama bir anda karar verip Amerika'ya taşınıyorsun. Amerika'ya taşınma hikayen nasıl gelişti? Seni ne motive etti? Evlendim. Eşimle İstanbul'da tanıştım. Çalışmaya da devam ediyordum. Ama sonra bir çocuğumuz oldu. Çocuğumuzu Amerika'da büyütmeye karar verdik ve buraya taşındık. Oregon'da yaşıyorum. Portland, Oregon'da yaşıyorum. Ne kadar profesyonel olursanız olun, bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Amerika'ya geldiğinizin ikinci günü, yasal statünüz buna izin veriyor olsa bile kendi mesleğinizde iş bulmak belki günler, belki aylar, belki birkaç seneyi bulabiliyor. Kendi sektörünüzde varlığınızı gösterebilmek. Ama sen bildiğim kadarıyla kendi sektöründe var olabilmek için burada çok farklı bir yol izledin. Hangi adımları attın? Biz buraya geldiğimizde pandemi başladı ve pandemi esnasında elbette ki çalışma hayatına atılmak istesen dahi bu oldukça zor ve meşakkatli bir süreç. O yüzden ilk önce gönüllü olmaya karar verdim. Immigrant and Refugees Community Organization isimli bir kurum var. Oregon'a gelen mültecilerle ve göçmenlerle çalışan bir ajans, devlet destekli bir ajans. Pandeminin dezavantajlarından birisi her sene yaptıkları bağış toplama etkinlikleri, yüz yüze olan bağış toplama etkinliklerini dijital platforma taşımaya çalışıyorlardı. Ve tabii ki çok da deneyimli oldukları bir konu değildi bu. Ben o alanda onlara destek olmak için gönüllü oldum. Gönüllü olarak onlar için çalışmaya başladım. Çalışmaya başladıktan 2 ay sonra beni işe aldılar. Bu şekilde kendi sektörümle de ilgili pandemi içerisinde de ayakta kalabilecek bir iş bulmuş oldum kendime. Yeni gelen arkadaşlarıma, gençlere de en büyük tavsiyem her zaman o oldu. Gönüllülük her zaman bir kapı açıyor. Bunun tabii ki bir sivil toplum kuruluşu olması gerekmiyor. Hobiniz neyse, oyuncuysanız oyunla ilgili bir firmaya gidip gönüllü olmak istiyorum diyebilirsiniz. Veya Amerika'da durumlar çok farklı. Stajyerlik yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Birçok firmanın stajyerlik koşulları illa bir okulda o esnada okumanızı gerektirmiyor. Yapmak istediğiniz şeyi araştırmak çok önemli. Türkiye'de çok deneyimli bir isimsin. Burada da 5 yıllık bir etkinlik sektöründe bir deneyimin var. Evet. Her iki ülkeyi kıyasladığın zaman tabii Amerika çok büyük bu konuda. Çok fazla etkinlik yapılıyor. Her yıl milyonlarca insan Amerika'yı ziyaret ediyor. Sadece etkinlik sektöründeki profesyonellerden bahsedecek olursak nasıl kıyaslarsın her iki ülke arasındaki yaklaşımları? Amerika yaratıcılığın yaratıldığı yer. Bir şeyin hayal edilip o hayalin gerçekleştiğini gördüğünüz ve deneyimlediğiniz bir yer. Buradan çıkmış bir şey. Fakat bizim buradaki en büyük avantajımız Türk insanı olarak bütün kültürlerin içinde karıştığı bir tencere gibi bütün kültürlerin birleştiği bir yerden geliyoruz ve esasında yaratıcılık mekanizmalarımız çok daha farklı yönlerden, çok daha farklı kültürlerden etkilenmiş bir şekilde çalışıyor. Avantajımızı burada bir avantaja çevirmek konusunda önümüz açık. Buradaki insanların en büyük avantajı şu olmuş tarih boyunca. Yaratıcılıklarını icra edebilecekleri zamanları ve platformları olmuş insanların. Biz her zaman çok daha kalabalık yerlerde çok daha büyük krizlerle mücadele etmek için doğuyoruz. Hayatımız kriz yöneterek geçiyor zaten. Dolayısıyla bir fikrin üstünde çok uzun süre düşünüp
onu en yaratıcı şekilde nasıl yapabiliriz? Daha hızlı aksiyon alabiliyoruz Daha galiba. hızlı aksiyon alabiliyoruz biz. Evet. Peki etkinlik sektörü Türkiye'de kazandıran bir sektör müydü? Ve Amerika ile kıyasladığın zaman Amerika'da kazandıran bir sektör mü? Etkinlik sektörü emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı emeğin hakkının verildiği her yerde kazandıran bir sektör. Uzun saatler mesai gerektiren bir iş olduğundan dolayı evet Amerika'da kazançlı bir iş olarak geri dönebilir. Üstelik dediğim gibi bizim multitasking denilen aynı işi birçok işi aynı anda yapabilme yeteneğimiz bize burada birkaç adım öne çıkma şansı sağlayacaktır. Türkiye'de bu işi yapan ve Amerika'da bu işe devam etmek isteyenlere neler tavsiye edersin burada bir kariyer başlatmak istiyorlarsa? Buraya gelmek demek, oradan buraya baktığımız zamanki görüntüden biraz farklı. Çünkü buraya geldiğimizde her ne olursak olalım, her ne altyapıdan geliyor olursak olalım, ne kadar çok eğitim almış olursak olalım, insanların kafasına gelen ilk soru nereli olduğun. Bu da demirden bir önyargı duvarı oluşturuyor. Öncelikle bu önyargıyı ortadan kaldırabilmek için dünya vatandaşı olduğumuzu ve aslında uluslararası bir kültüre sahip olduğumuzu, altyapıya sahip olduğumuzu gösterecek çıktılar sunmamız gerekiyor insanların karşısına. Bu hazırladığımız bir projenin kalitesi olabilir veya onların kültürüne ait ne kadar çok bilgimiz olduğu olabilir. Bu her yerde olduğu gibi araştırma, okuma, nerede olduğunun farkında olma gerektiren bir hikaye aslında, yolculuk. 2028'de Amerika Los Angeles olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. Bu da yeni bir pazar oluşturabilir mi Türkiye'deki etkinlik sektöründe şu an var olan kişilere? Burada bir imkan var mı 2028 olimpiyatlarında Türkiye'deki etkinlik sektöründe çalışanlar için sence? Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de özellikle hızlı ve kaliteli iş alabilmek konusunda çok deneyimli arkadaşlarımız var. Dünyada küçülüyor. Özellikle teknolojik alanda hizmet veren firmalara çok fazla alan açıldığını düşünüyorum. Ayrıca tabii ki hizmet sektörü emek yoğun iş gerektirdiğinden dolayı doğrudan birebir orada çalışacak kişilerin de faydalı hizmet verebileceğini ve o takıma çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama bahsettiğim gibi sözünü ettiğim önyargılar hala orada duruyorlar. Burada bu kadar insan varken neden oradan birini getirelim? Yine aynı cevaba geri dönüyorum. Araştırma yapmak gerekiyor. Nereye, kime hizmet vereceğimizi çok iyi bilmek gerekiyor. Ve aslında dünya insanı, dünyanın tam ortasından geliyoruz. Ve zaten bütün dünyadan insanların geleceği bir etkinliğe hizmet vereceğiz. Onun inandırıcılığını gösterdiğimiz sürece evet bence çok büyük bir fırsat. İlke Şengezer Martin, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim misafir ettiğin için.